Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok lezzetli, incecik ve tek tek sayılan katlarla yaptığım börek tarifimi paylaşacağım. Aradaki püf noktaları kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma 2 su bardağı soğuk su, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve ilk etapta 4 su bardağı unumu ekliyorum. Kulak memesinden bir tık sert yumuşaklıkta hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Elimin kirlenmemesi için mikser yardımıyla karıştırıyorum ve kontrollü bir şekilde ununu eklemeye devam ediyorum. Un miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Unun kalitesine göre miktarı değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi mikseri bıraktım. Artık elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masanın üzerine alıyorum ve bu şekilde tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Bu sayede hamurumuz daha özlü, açılması daha kolay, elastik bir hamur olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 dakika hamurumu masanın üzerinde bu şekilde yoğurduktan sonra pürüzsüzlüğüne bakar mısınız? Gerçekten çok özlü bir hamur oldu. Evet, bu aşamadan sonra hamur kartı yardımıyla hamurumu 4'e bölüyorum ve portakaldan bir tık büyük bezeler oluşturuyorum. Evet, bezelerimi oluşturduğum, daha önceden eritmiş olduğum 100 gram tereyağımı, yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim ve hamurlarımı bu şekilde tersli düzlü olarak içine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerini kapatıyoruz ve tam 1 saat oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 1 saatin sonunda hamurlarım gayet güzel dinlendi. Yağ bu arada dondu. Hiç önemli değil. Şimdi hamurumu alıyorum ve önce masamı her tarafını yağlıyorum. Daha sonra bezemi koyup hamurumu bu şekilde gördüğünüz gibi uçlarından çeke çeke açıyorum. Daha iyi görebilmeniz için açıyı ancak bu kadar genişletebildim. Ama siz de görüyorsunuz, hamur çok güzel elastik bir kıvam oldu. Asla gördüğünüz gibi yırtılmıyor. Çektikçe geliyor. Bakar mısınız? Bu şekilde havalandıra açmanızda fayda var diyorum. Bu sayede hamurumuz masaya yapışmayacaktır. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu izlediyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni nerelerden takip ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aşağıya yazarsanız sevinirim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aratmanız yeterli olacaktır. Evet, hamurumu açtıktan sonra her tarafına hafif yağ çiseledim ve daha sonra 2 taraflı olarak karşılıklı bu şekilde kapattım. Daha sonra diğer uçlarını da aynı gördüğünüz gibi kapattıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Evet, tepsiye yerleştirdikten sonra yine çeke çeke tepsinin boyuna göre genişletiyorum. Evet, birinci yufkamı açtıktan sonra şimdi ikinci yufkamı aynı şekilde açmaya devam ediyorum ve burası biraz daha hızlandırılmış şekilde oluyor. Ama size özellikle şunu söylemek istiyorum. Hamurun elastikliğine bakar mısınız? Gerçekten çok rahat açılıyor. Asla yırtılma falan olmuyor. Siz de görüyorsunuz. Bu arada kenarlarındaki kalın tarafları da rulet yardımıyla kesiyorum. Kesmezseniz eğer mayasız bir hamur olduğu için sert olacaktır. Bir de ben bu böreğin arasına iç koymayı tercih etmedim bu sefer. Dilerseniz siz 2 yufkadan sonra dilediğiniz iç harcını koyup tekrar 2 yufka daha ekleyebilirsiniz. Bu aşamada bezelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum.
Evet arkadaşlar, bütün yufkalarımı gördüğünüz gibi açtım. Tepsime yerleştirdim ve kenarlarında kalan ince kısımları bu şekilde içe doğru topluyorum. Evet, bu aşamadan sonra kesmeden de direkt fırına gönderebilirsiniz ama ben bu sefer kesmeyi tercih ettim. Evet, böreğimi dilimledikten sonra 200 derece önceden ısıtılmış olduğum fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte yapmış olduğum Kürt böreğini şimdi fırından çıkardım. Bir 5 dakikada soğumasını bekledim. Hemen şimdi sizin için şöyle hem çıtırlığını hem de katlarını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Altı gayet güzel pişti gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Of of, şuraya bakar mısınız? Çıtır çıtır. Kürt böreğindeki özellikle en sevdiğim üstünün altının böyle çıtır çıtır olması ve aralarının da kat kat böyle tel tel olması. Şuraya bakın. Of 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 of. Şöyle hemen ikiye böleceğim sizin için. Katlarını şöyle göstermek istiyorum, inceliğini. Şuraya bakar mısınız? Ay. Şuraya bakın. Böyle tam istediğim bir Kürt böreği oldu. Şuraya bakın, tel tel. Of of, inanılmaz bir şey oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve hemen şimdi sizin için şöyle hemen tadına bakmadan önce şöyle pudra şekeri serpmek istiyorum. Of of, tel tel oldu. Bakar mısınız? Şuraya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Yemin ediyorum tadı, lezzeti, dokusu birebir orijinal Kürt böreği oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Harika oldu. Emin olun asla hamur değil. Böyle katları da bakar mısınız zaten? Zaten şu katlara bakın, böyle tek tek sayılıyor. Harika bir şey oldu. Bunu böyle çayın yanında efsane. Şuraya bakın. Çıtır çıtır. Böreği biraz daha kalın olmasını isterseniz eğer 4 tane yufka değil de 5-6 tane yapabilirsiniz. 5 tanesi ideal diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Of of of. Siz de gördünüz ne kadar çabuk yaptım. Şuraya bakın, hem çıtır çıtır hem de kat kat ve incecik katlar. Ve de çok lezzetli. Harika. Bunun yanına hemen çay istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte en çok sevilen böreklerden Kürt böreği tarifini paylaştım. Her seferinde ben bu şekilde yaparım. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Siz de gördünüz zaten nasıl katlar ipince oldu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.